İnsanlar varlığın ve yaşamın kökeni üzerine ilk çağlardan beri kafayı yormuştur. İlk olarak mitolojik yaklaşımlar sergileyerek çözümler üretmeye çalışmıştır. Milattan önce 500 yıllarında, yani bundan tam 2500 yıl önce millette yaşamış filozoflar varlığın ve yaşamın kökeni üzerine hala anlamakta zorluk çektiğimiz bir görüş ileri sürdüler. Bu görüş canlı madde görüşüydü. Canlı madde görüşüne göre doğadaki hareket, değişim ve dönüşüm maddenin canlılığı ile mümkündür. Yani madde canlı olduğu için hareket eder, değişir ve dönüşür. Suyun buhara ve buza dönüşmesi gibi. Milletli filozoflar doğada meydana gelen olayları ve oluşumu maddenin en küçük birimlerinin canlılığına dayandırıp doğayı yine doğaya içkin nedenlerle açıklamış. Oysa içinde bulunduğumuz dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine rağmen canlılığı hala biyolojik kriterler ile sınırlandırıyoruz. Üstelik canlılar listesinin ilk sırasına da kendimizi, yani insanı koyuyoruz. Ardından ikinci sıraya hayvanları, üçüncü sıraya bitkileri ve dördüncü sıraya da tek hücreli bakterileri koyarız. Gerçekten de canlılar listesinin ilk sırasında mı yoksa en son halkasında mıyız? Daha doğrusu canlılık nerede başlar, nerede biter? Ve hepsinden de önemlisi canlı nedir? Bütün bu sorulara doğru cevaplar veremediğimiz sürece gerçekliğin bir parçası olmamıza rağmen gerçekliği idrak etmekte sorun yaşamaya devam edeceğiz. Yakın bir tarihe kadar biyoloji biliminin canlılığa getirdiği kriterler yüzünden virüslerin canlı olup olmadığı hep tartışmalı bir konu iken moleküllerin ve hatta atomların canlı sayılması neredeyse imkansızdı. Bunun temel nedeni ise fizik biliminin atomu maddenin en küçük birimi olarak kabul etmesine benzer bir şekilde biyoloji biliminin de hücreyi canlılığın en temel birimi olarak kabul etmesiydi. Biyoloji bilimi canlılığı hücre ile hücre tipi bir yapı ve bu yapıya bağlı bir işleyişle sınırlandırmaktaydı. Biyoloji biliminin geçmişte canlılığı neden hücreyle sınırlandırdığını ve bu sınırlandırmanın algılarımızda ve yargılarımızda yarattığı olumsuz sonuçları, hücrenin yapısını ve işleyişini inceleyerek başlayalım. Hücre. Hücrenin zarı ve bu zar içinde metabolizmal faaliyetlerde bulunan organelleri ve hücrenin tüm özelliklerini belirleyip denetleyen hücre çekirdeği bulunmaktadır. Hücre zarı. Hücre zarı hem hücre içi organelleri dış etkenlerden koruduğu gibi hücre dışından hücre içine moleküllerin alımını ve hücre içinde yapım yıkım iradesi sonucunda oluşan artık molekülleri hücre dışına geçişini sağlar. Özetle hem hücrenin bütünlüğünü sağlar hem de madde alışverişi yapar. Hücre içi organeller. Hücre içi organeller hücre zarının içeriye aldığı büyük molekülleri yıkıma uğratarak ya da yıkıma uğratmaya gerek kalmadan vücut tarafından önceden sentezlenerek üretilen daha küçük molekülleri ekleyerek yeni molekül yapısı oluşturur. Yani hem yapım hem yıkım faaliyetinde bulunur. Hücrenin çekirdeği ise hem hücrenin yapısını hem de tüm faaliyetlerini belirleyip denetler. Hücrenin yapım ve yıkım iradesi sergilemesi, biyolojik tabir ile metabolizmal faaliyet göstermesi ve bunun içinde madde alışverişi yapması, biyoloji bilimi tarafından mikro düzeyde ve hatta makro düzeyde canlılık kriteri sayılmıştı. Virüsler ise normal hücreler gibi hücre içi organellere sahip olmadıklarından dolayı hücre içi yapım ve yıkım iradesi sergileyemezler. Yani metabolizmal faaliyetlerde bulunamazlar. Ve metabolizmal faaliyetlerde bulunmadıkları için madde alışverişinde de bulunmazlar. Bu özelliklerine ilaveten uygun olmayan koşullarda kristalize olmaları, biyologların önemli bir kesimi tarafından uzun bir dönem cansız olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Ancak virüsler varlıklarının devamlılığını sağlamak için kendilerini kopyalayıp çoğaltırlar. Bunun için de hücre tipi bir canlı yapıya ihtiyaç duyarlar. Virüsler bunu gerçekleştirmek için kendilerini hücre tipi bir yapının içine enjekte eder ve hücrenin DNA'sını deforme eder. Ardından hücreye ait DNA'nın tüm faaliyetlerini değiştirerek hücrenin birden çok virüs üretmesini sağlar. Virüslerin bu şekilde kendilerini kopyalayıp çoğaltma faaliyetlerinde bulunması biyolojik faaliyet alanına girdiği için bazı biyologlar tarafından canlı olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Biyoloji biliminin canlılık için yapım, yıkım ve madde alışveriş kriterini uygulaması, virüslerin canlı olmadığı ya da bazı açılardan canlı, bazı açılardan cansız olduğu görüşünün biyologlar tarafından yaygın bir şekilde kabul edilmesine neden olmuştur. Virüslerin henüz canlı olup olmadığı tartışmalı bir konu iken, moleküllerin ve hatta atomların canlı sayılması neredeyse imkansızdı. Bütün bu nedenlerden dolayı biyolojik canlılık yakın bir tarihe kadar hücre tipi bir yapı ve bu yapıya bağlı bir işleyişle sınırlandırılmıştır. Daha doğrusu yakın bir tarihe kadar canlılığın hücreyle başladığı yönündeki kabuller yaygındı. İçinde bulunduğumuz dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmeleriyle birlikte önce mikroskobun ardından elektron mikroskobunun icadı ile biyokimya, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve genetik mühendislik alt dallarının
biyoloji bilimine dahil olması ile birlikte canlılık kriterleri esneklik kazanmaya başlamıştır. Hücre üzerinde yapılan araştırmalar sonucu hücrenin yapısı ve işleyişinin moleküllerin yapısına ve işleyişine dayandığı tespit edilmiştir. Hücrenin yapısı ve tüm işleyişi moleküllerin işleyişine dayandığı için ilk hücrenin de uygun koşullarda organik bileşik moleküllerden oluştuğu görüşü bir takım deney ve gözlemlere dayandırılarak kabul edilmesine başlanmış ve biyolojik canlılık sınıflandırmasına organik bileşik moleküllerin de dahil edilmesi sağlanmıştır. Daha ötesi yok mu dersiniz? Tabii ki var. Canlılık biyoloji bilimine göre organik bileşik moleküllerle başlasa da fizik ve kimya bilimine göre atom ile başlar. Nasıl mı? Cevabı varlığın ve yaşamın kökeni üzerine 2 adlı videomuzda. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.